Herkese merhaba. Bu videoda transfobinize iyi gelecek bazı bilgiler paylaşacağım. Ama öncesinde kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma destek olmak için ekranın sağ tarafından kanalıma abone olup beğendiğiniz videoları paylaşarak destek olursanız çok sevinirim. Bütün korkularımızı içinde büyüdüğümüz sosyo-kültürel çevreden öğreniyoruz. Erkek egemen, heteroseksiz, ikili cinsiyet temelli toplumun bizlere öğretmiş olduğu en büyük korkulardan bir tanesi translara yönelik duyduğumuz korkudur. Bu korkunun adı transfobidir. Anatomik, biyolojik ve genetik özelliklerimizle belirlenen cinsiyetimiz biyolojik cinsiyetimizdir. Aynı zamanda yasal kimlik kartımıza atanan cinsiyetimizdir. İnsanların büyük bir kısmının cinsiyet kimliği bedensel cinsiyetiyle aynı yönde gelişir. Fakat bazı insanların cinsiyet kimliği bedensel cinsiyetiyle farklı yönde gelişir. Bu farklılığa transseksüellik denir. Kadın anatomisinde doğan fakat erkek cinsiyet kimliğine sahip kişilere trans erkek, erkek anatomisinde doğan fakat kadın cinsiyet kimliğine sahip kişilere de trans kadın denir. Biyolojik cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim, cinsel kimliğimizin 3 farklı bağımsız değişkenidir. Hepimiz bu değişkenlere göre gökkuşağındaki renklerin herhangi bir tonuyuz. Transseksüellik bir kişinin kendisiyle olan ilişkisiyle ilgiliyken eşcinsellik bir kişinin başkalarıyla olan ilişkisiyle ilgilidir. Eşcinsellik bir cinsel yönelim çeşidiyken transseksüellik bir cinsiyet kimliğidir. Eşcinsellik erotik ve duygusal olarak kimden hoşlandığımızla ilgili bir kavramken transseksüellik kendimizi hangi cinsiyette hissettiğimizle ilgili bir kavramdır. Bedensel cinsiyetlerine dair huzursuzlukları devam eden transseksüel kişilerin cinsiyetinin kendi beyanları doğrultusunda yeniden kolaylıkla düzenlenmesi gerekir. Transları psikolojik olarak huzursuz eden en önemli sorun, toplumun translara yönelik önyargılara dayanan ötekileştirici tutumu ve uygulanan yanlış, zorunlu yasal prosedürlerdir. Transfobi, tiksinti ve nefret hissiyle birlikte aşağılayıcı, yargılayıcı, suçlayıcı ve ayrımcı tutumlarla kendini gösterir. Transseksüellik bir hastalık değildir. Ancak transfobi psikolojik olarak son derece rahatsız edici, hatta öldürücü bir toplum sağlığı sorunudur. Aynı zamanda transfobi politik olarak çözülmesi gereken bir meseledir. Tüm bebeklerin başlangıçtaki cinsiyeti dişidir. Anne karnındaki gelişimin 2. ayında salgılanan hormonlarla bebeğin cinsiyeti ya dişi olarak kalır ya da erkeğe dönüşür. Bu dönemde o küçücük bedenin ve beynin cinsel yapısı belirlenmiş olur. Cenin gelişiminin tam bu aşamasında gövde cinsel dönüşümünü yaparken beyin değişmeden dişi kalır ya da beyin dönüşümünü yaparken beden dönüşmeden dişi kalır. Transseksüellik bu şekilde gelişmiş olabilir. Ancak bu konudaki veriler henüz kesinleşmiş değil. Yapılan araştırmalar beyindeki erken seksüel farklılaşmanın bir işareti olduğunu göstermektedir. Eldeki bilimsel veriler transseksüelliğin biyolojik bir temeli olduğunu ancak fiziksel, genetik ya da hormonal bir bozukluktan kaynaklanmadığı yönündedir. Bazı insanlar transseksüel olarak doğar. Bu ne bir seçim ne de bir başkasının hatası değildir. Bu yalnızca bir farklılıktır. Hiç kimse kendine ait hissetmediği bir bedende yaşamaya zorlanamaz. Bir gün bile. Trans bir bireyi kendine ait hissetmediği bir bedende yaşamaya zorlamak insan haklarına aykırıdır. Çocuğunun trans olduğunu kabul etmek istemeyen ebeveynler, çocuklarını hocaya okutmak, muska yazdırmak, psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamak gibi çözümsüz ve yanlış yöntemlere başvurabilir. Ancak uygulanan bu baskıların devam etmesi halinde çocuğun evi terk etmesi,
uyuşturucu kullanmaya başlaması, depresyona girmesi ve intihar girişimiyle sonuçlanabilir. Trans bir kişi genital ameliyat olsun ya da olmasın beyan ettiği cinsiyettedir. Penisli kadınlar ve vajinal erkekler vardır. Hangi genital organlarla doğmuş olursa olsun bir kişide ben kadınım, ben erkeğim bilincini var eden, ona aidiyet hissini veren cinsiyet kimliğidir. Kişilerin nüfus kimliğindeki cinsiyet hanesi genital organlara göre değil, cinsiyet kimliği beyanına göre belirlenmelidir. Kısaca cinsiyetimi merak ediyorsan aşağı değil yukarı bak. Transseksüellik kişinin davranışlarından çok iç dünyasında kendisini yanlış bir bedende görmesi ve hissetmesidir. Bu yüzden transseksüelleri dış görünüşlerinden belirlemek söz konusu değildir. Çünkü kendilerini her zaman dış görünüşlerine yansıtamazlar. Trans bir kişi ancak kimliğiyle ilgili farkındalık edinip çevresindeki kişilere açıldığı zaman görünür olabilir. Trans bireylere yönelik toplumsal ön yargı ve şiddet nedeniyle pek çok trans uzun yıllar boyunca kendine ait hissetmediği bir cinsiyetin rol ve davranışlarını sergilemek zorunda kalır. Bir doktor sizin kendinizi ait hissettiğiniz bedensel cinsiyetinizi zorla ameliyatla değiştirirse transseksüel bir kişinin süreç öncesi ilk durumuna denk düşersiniz. Tıpkı 1965'te Amerika'da penisi yanan bir bebeğin denek olarak kız çocuğu gibi yetiştirilmesi olayında olduğu gibi size dayatılan cinsiyet psikolojik bir işkenceye dönüşür. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup bu videoyu paylaşarak destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.